Sırpların öldürdüğünü biliyorum. Sadece benimkileri değil, herkesi. Nasıl anlatabilirim ki? Susuyorum. Ne yapabilirsin ki tek başına? Yarın beni tekrar öldürmeye ve yakmaya hazırlar. Bunu iyi biliyorum. Biz Türkiye'ye ve Türk milletine çok güveniyoruz. Sırpların arkasında duracak Sırbistan var. Hırvatların Hırvatistan'ı var. Bizim Türkiye'den başka kimsemiz yok. Bu videoda anlatacaklarımız yalnızca tarihin satırlarında kalmış bir olay değildir. Bu binlerce insanın yarım kalan hayatının hikayesidir. Bu yıllarca çocuklarının yolunu bekleyen annelerin hikayesidir. Bu mezarı bile yıllar sonra bulunabilen insanların hikayesidir. Ve belki de en önemlisi bu insanlığın hafızasında asla silinmemesi gereken bir gündür. 11 Temmuz, takvimde yalnızca 2 kelime. Fakat Bosna Hersek'te yaşayan binlerce aile için bu tarih hiçbir zaman sıradan olmadı. Her yıl bugün geldiğinde saatler biraz daha yavaş ilerler. Konuşmalar azalır. Gözler yere eğilir. İsimler tek tek okunur. Ve yıllar geçmesine rağmen aynı acı yeniden hissedilir. Çünkü bazı tarihler unutulmaz, unutulamaz. Bugün size yalnızca Srebrenica'yı anlatmayacağım. Bugün size umut ile umutsuzluk arasındaki o ince çizgiyi anlatacağım. Evlerinden ayrılırken birkaç gün sonra geri döneceklerini sanan aileleri anlatacağım. Çocuklarını son kez kucakladığını bilmeyen anneleri anlatacağım. Babasına birazdan görüşürüz diyen çocukları anlatacağım. Ve yıllarca tek bir mezar taşı başında dua edebilmek için bekleyen insanları anlatacağım. Bosna'nın doğusunda küçük bir kasaba, dağların arasına kurulmuş. Yeşilin her tonunu barındıran ormanlarla çevrili. Adı Srebrenica. Savaş başlamadan önce burası sessiz bir kasabaydı. Sabahları insanlar işe giderdi. Çocuklar okula koşardı. Pazar yerinde satıcıların sesi yükselirdi. Komşular birbirlerinin kapısını çalmadan evlerine girerdi. İnsanlar gelecek planları yapardı. Kiminin yeni doğmuş bir bebeği vardı. Kiminin düğün hazırlığı, kimi üniversite hayali kuruyordu. Kimi emekliliğini bekliyordu. Hayat devam ediyordu. Kimse birkaç yıl sonra bu küçük kasabanın adının dünyanın en acı hatırlanan yerlerinden biri olacağını bilmiyordu. 1992 yılında Bosna Savaşı başladığında bu düzen bozuldu. Çevredeki köylerden insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bazıları yanına yalnızca birkaç parça eşya alabildi. Bazıları ise hiçbir şey alamadı. Onlar için önemli olan tek şey hayatta kalmaktı. Sığınacak güvenli bir yer arıyorlardı. Ve yollar onları aynı noktaya götürdü. Srebrenica. İnsanlar Srebrenica'ya gitti. Çünkü 1992 yılında başlayan Bosna Savaşı, NDA Sırp ordusu Doğu Bosna'daki Müslüman köylerini yakıp yıkarak ilerliyordu. Çevre kasaba ve köylerde yaşayan 10 binlerce Boşnak sivil, hayatta kalabilmek için bölgedeki en korunaklı yer olduğunu düşündükleri Srebrenica kasabasına sığınmak zorunda kaldı. Üstelik 1993 yılında Birleşmiş Milletler Srebrenica'yı resmen güvenli bölge ilan etti. Birleşmiş Milletler buradaki insanlara güvenlik garantisi verdi ve koruma sağlamak için Hollandalı barış gücü askerlerini Dachbed bölgeye yerleştirdi. Güvende olacaklarına inanan ve başka gidecek yeri olmayan çaresiz insanlar buraya akın etti. Kışın sıcaklık -25 dereceye düşüyordu. İnsanlar merdivenlerde, koridorlarda, hatta dışarıda uyuyordu. Yiyecek yoktu. Ot, yaprak ve hayvan yemiyle beslenmeye çalışıyorlardı. Su kaynağı kirli ve hastalık doluydu. Her gün top mermileri yağıyor, sniper kurşunları sivilleri vuruyordu. 1992'de Bosna Hersek Yugoslavya'dan ayrılınca Sırplar Boşnaklara yönelik etnik temizlik başlattı. Birleşmiş Milletler Srebrenica'yı Boşnaklar için güvenli bölge ilan etti. Boşnaklardan silahları alındı. Hollandalı askerlerin denetimindeki Birleşmiş Milletler kampında yalnız olmadıklarını düşünüyorlardı. Ta ki 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler Srebrenica'ya girene kadar. Birleşmiş Milletler barış gücündeki Hollandalı askerler kentten çekilerek binlerce Boşnağı Sırplara teslim etti. Bir tanık Ramiza Gurdic şöyle anlatıyor. Srebrenica'da günler cehennem gibiydi. Çocuklarım açlıktan ağlıyordu. Bombalar evlerimizi yıkıyordu. Komşularımız gözümüzün önünde ölüyordu. Hiçbir umut yoktu. Başka bir tanık Almasa Salihovic,
8 yaşındaydım soykırımda. Kardeşim ve birçok akrabam öldürüldü. Toplam 8372 kurban. Hikayeler farklı ama hepsi aynı acıyı anlatıyor. Günler geçtikçe kasaba dolmaya başladı. Önce yüzlerce kişi geldi. Sonra binlercesi. Ardından 10 binlercesi. Bir odada 3 aile yaşamaya başladı. Koridorlarda insanlar uyuyordu. Okullar barınağa dönüştü. Camiler doldu. Depolar doldu. Sokaklar bile insanların sığındığı yerlere dönüştü. Açlık başladı. Bir somun ekmek onlarca kişi arasında bölünüyordu. Temiz su bulmak her geçen gün zorlaşıyordu. İlaçlar tükenmişti. Hastaneler yetersizdi. Doktorlar sınırlı imkanlarla yaralılara yardım etmeye çalışıyordu. Çocuklar oyun oynamayı bırakmıştı. Artık onlar da savaşın seslerini tanıyordu. Top seslerini, patlamaları, silah seslerini. Bir çocuğun ezberlemesi gereken sesler bunlar değildi. 32. gün Bosna Hersek'teydi. Orada çekip yakarken Türk savaşçılarıyla da karşılaştık. Yani Adanalı bir mücahit Bosna'ya geliş nedenini şöyle anlattı. Sırpların yapmış olduğu vahşetleri gördükten sonra çocukların ense kökünden kurşunları sıkan herhalde insan olamaz. Yani. Bir de Müslüman olduğu için Burak halkı yardım etmek amacıyla gittik ve elimizden gelen gayreti şu an gösteriyoruz. Dört tarafı dağlarla çevrili bir şehre her taraftan ateş edildiğini düşünün. Hareket eden her şeyi vurma emri veren bir zihniyet düşünün. Çocuk, kadın, bebek, yaşlı ayırmayan bir yöntem düşünün. Ağır silahlardan 700 bin merminin yağdığı bir şehrin ne hale gelebileceğini hayal etmeye çalışın. Milyonlarca boş kovan, elimizdeki insani malzeme tükendi. Şehirde gıda bitti, temiz su şebekeleri yok edildi. Elektriğimiz ve gazımız yoktu. Odun ve kömürümüz de. Şehre giriş ve çıkış da yapılamıyordu. Bir kuşatmaydı bu. Çocuklarımız, bebeklerimiz, yaşlıları açlıktan, bakımsızlıktan öldüler. Birleşmiş Milletler yardım gönderiyoruz diye bize 30 yıl öncesine ait konserveleri, pirinç paketlerini gönderdiler. Bu konserveleri sokağa koyduğumuzda kapağını henüz açmadan köpekler bile onların kokusunu alıp hemen kaçıyorlardı. Savaşı yöneten bir lider olarak aldığım en acı haberler, kadınlarımıza ve kızlarımıza yönelik tecavüzlerdi. Haftanın 6 gecesi tecavüze uğradım. Bazen bir gecede 2 ya da 3 adam tecavüz etti. Maalesef Bosna'nın her tarafından, Mostar'dan, Srebrenica'dan bu tür haberler alıyorduk. Bu, Sırp askerlere verilmiş katı bir emirdi. Sırp entelektüellerinin teorisini yazdığı etnik temizliğin bir parçası olarak Sırp yöneticiler tarafından kurgulanmış iğrenç bir plandı. 1993 yılında Birleşmiş Milletler, Srebrenica'yı güvenli bölge ilan etti. Bu karar, kasabada yaşayan insanlar için yeni bir umut oldu. Artık güvendeyiz. Bu cümle dilden dile dolaştı. Anneler çocuklarına bunu söyledi. Babalar ailelerini bununla teselli etti. İnsanlar dünyanın verdiği sözün tutulacağına inanmak istedi. Çünkü başka tutunacak hiçbir şey kalmamıştı. Fakat bazen tarihin en ağır kırılmaları insanların en çok umut ettiği anda yaşanır. Temmuz 1995 yaklaşırken kasabanın çevresindeki askeri hareketlilik arttı. İnsanlar bunu fark ediyordu. Ama kimse yaklaşan felaketin büyüklüğünü hayal edemiyordu. Kasabanın üzerinde ağır bir sessizlik vardı. Sanki herkes aynı şeyi hissediyordu. Bir şey olacaktı ama ne zaman kimse bilmiyordu. Ve sonra yüzyılların kıymeti Mostar'daki köprümüz, Saraybosna'daki Nahit kütüphanemiz ki bu kütüphane Avrupa mimari tarzına göre inşa edilmişti. Yıktılar, yaktılar. Yıkılan 1300 camimizi saymaya gerek var mı bilmiyorum. 200 bin insanımızın öldüğünü, binlerce kadınımıza ve çocuğumuza tecavüz edildiğini, insanlarımızın açlıktan kırıldığını ve yüz binlerce vatandaşımızın yurtlarından kaçmak zorunda kaldığını gördükleri halde Fransa, İngiltere, Rusya gibi büyük devletler ne yaptı dersiniz? Onlardan sadece Saraybosna'ya uygulanan ambargoyu kaldırmalarını istediğimiz zaman Güvenlik Konseyi toplandı ve talebimiz işte bu modern ve demokrat devletler tarafından reddedildi. Ben hem onların hem Sırpların bana karşı işlediği suçları affedebilirim. Askerlerime karşı işledikleri suçları da. Ama söyleyin, hangi sabır, hangi vicdan,
hangi inanç onların kadınlarımıza ve kızlarımıza yaptıklarını affettirebilir? Asla affetmeyeceğim. Bütün bu anlattıklarımdan sonra Batı'nın ve Avrupa'nın Bosna'da yaşanan soykırıma müdahale etmediğini söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Onlar bu soykırıma doğrudan ve çok etkili bir şekilde müdahale ettiler. Sırplara yapabilecekleri her türlü yardımı perde arkasında yaptılar. Boşnakları elleri kolları bağlı bıraktılar ve sonunda zeminini hazırladıkları Müslüman, Boşnak Türk, yani akrabalarımızın kıyımını oturdukları yerden seyrettiler. 11 Temmuz sabahı geldi. Güneş yine doğdu, kuşlar yine öttü, çocuklar yine annelerinin elini tuttu. Yaşlılar bastonlarına yaslandı. İnsanlar yine dua etti. Fakat o sabah hiçbirinin hayatı bir daha eskisi gibi olmayacaktı. 11 Temmuz günü kasaba tamamen düştü. İnsanların önünde iki korkunç seçenek vardı. İlk grup Potoçari'deki BM kampına, Hollandalı askerlerin sığınağına koştu. Yaklaşık 25.000 kişi o eski akü fabrikasının içine ve etrafına yığıldı. İkinci grup ise Sırpların eline geçmenin kesin ölüm olduğunu biliyordu. Çoğunluğu erkeklerden oluşan yaklaşık 15.000 kişi ormanlık alandan güvenli bölge olan Tuzla'ya ulaşmak için yola çıktı. Bu yolun adı tarihe ölüm yolu Marş Smrti olarak geçecekti. Srebrenica'ya giren Sırplar Potocari'ye giden halka zulümler yapmaya, işkenceler yapmaya başlamıştı. İnsanları dövüp çeşitli işkencelerde bulunuyorlardı. Kadınlara, küçük kız çocuklarına yapanları anlatmaya dilim varmıyor. Kasabanın sokaklarında binlerce insan tek bir yöne doğru yürümeye başladı. Potocari'deki Birleşmiş Milletler üssüne, çünkü oranın kendileri için güvenli olduğuna inanıyorlardı. Yürüyenlerin arasında yeni doğmuş bebekler vardı. Yaşlı kadınlar vardı. Engelliler vardı. Açlıktan bitkin düşmüş çocuklar vardı. Birçok insan günlerdir doğru düzgün yemek yememişti. Temmuz güneşi altında saatlerce yürüdüler. Kimisi susuzluktan bayılacak hale gelmişti. Kimisi çocuklarını omuzlarında taşıyordu. Kimisi yaşlı anne ve babasını bırakmamak için yavaş yürüyordu. Kalabalık büyüdükçe büyüyordu. O gün bütün Avrupa bizi yapayalnız bıraktı. 3 gün içinde 8.000 vatandaşımız katlettiler ve toplu mezarlara gömdüler. Binlerce kadınımıza tecavüz ettiler. Binlerce çocuğumuzu yetim bıraktılar. Henüz mezarlarını bulamadığımız kaç kardeşimiz daha var, bilmiyoruz. Önce hepsini sıraya dizip tek tek öldürmeye başlamışlar. Elinize kazma kürek verildiğini, bir çukur kazdırıldığını, sonra kafanıza bir kurşun sıkıldığını düşünün. Biraz zaman geçince işin çok uzun süreceğini anlıyorlar. Bu kez 20'li, 30'lu, 40'lı gruplar halinde daha büyük çukurlar kazdırıyorlar. Vatandaşlarımızı bu kuyuların içine atıp üstlerine kurşun yağdırıyorlar. Bu kez de çok fazla mermi harcandığını anlayıp başka bir yola başvuruyorlar. Çukurlara doldurulan kardeşlerimizin üstüne bomba atıp onları paramparça ediyorlar. Onların mezarını biz bulamadık. Kelebekler buldu. Mavi kelebekler. Sadece toplu mezarların olduğu yerde biten bir çeşit bitkiyle beslendikleri için bazı bölgelere kümelendiklerini anladık. Nerede mavi kelebek gördüysek orayı kazdık. Binlerce şehidimizi çıkarıp Potocari'deki şehitliğe defnettik. 200.000 canımızı kaybettiğimizde binlerce kadınımız karınlarında kocalarını öldüren askerlerin bebekleriyle terk edildiğinde, 29 günlük bebeklerimiz öldürülüp toprağa düştüğünde neler hissedebilirdiniz? Ormana kaçmayı başaran binlerce erkek için ölüm yürüyüşü başladı. Günlerce dağlarda, ormanlarda aç susuz yürüdüler. Her an pusuya düşme korkusuyla yaşadılar. Arkadaşları vurulurken, mayınlara basarken izlediler. O günleri yaşayan Jasmin Yusufoviç şöyle diyor: "Ormanda saklanıyorduk. Her an kurşun sesi geliyordu. Arkadaşlarım birer birer vuruluyordu. Açlık ve susuzluktan deliriyorduk. Korkudan uyuyamıyorduk. 14 yaşındaki Elvedin Paşiç'in anlattıkları ise yürek burkuyor. Askerler, kadın ve çocuklar kalkın dedi. Babam kalk, sen hayatta kal dedi. Ayrılmak istemedim ama zorladılar. Babamı bir daha görmedim. Ormanda günlerce korkuyla yürüdüm. Soykırımda hayatını kaybedenler Potocari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenlerle anıldı. Toplu mezarlarda bulunan ve kimlikleri tespit edilen 127 Bosnalı daha dualarla ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Sırp milisler özellikle Müslüman cenazelerini hedef alıyorlar. Oldukça sakin başlayan bir cenaze töreni kanlı bir şekilde noktalanabiliyor.
Saraybosna'daki her sokak bu kanlı savaşın izlerini taşıyor. Bütün Müslümanlar Sırp katliamından kaçmaya çabalıyor. Bunlar içinde yetim kalmış küçük çocuklar ve tecavüze uğramış Toplamda 8.000'den fazla Boşnak erkek ve erkek çocuk bu şekilde katledildi. Cesetler ikincil mezarlara taşınarak deliller gizlendi. Kadınlar Tuzla'ya vardıklarında gerçekle yüzleşti. Kocalarını, oğullarını, kardeşlerini kaybetmişlerdi. Yıllarca mezar aradılar. Bir başka anne, Kadahutiç. Oğlum, kocam ve 2 kardeşim gitti. Hiçbir şey kalmadı. Acı içimizi kemiriyor ama susmuyoruz. Adalet için mücadele ediyoruz. O günlerde yaşananlar sadece fiziksel işkence değildi. Ruhların katledilmesiydi. Aileler parçalandı, çocuklar annelerinden, babalar oğullarından ayrıldı. Birleşmiş Milletler'in güvenli dediği yerde dünya izlerken soykırım yaşandı. Peki yaşananlar sadece bu kadar mıydı? Kan donduran insanın içini burkan, evladı Fatiha'nın toprakları, Bosna'mız, candan öte abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimizin yaşadıkları bu kadar mıydı? Şimdi gelin bu katliama tanıklık edenlerin seslerine kulak verelim. Hatice Mehmedoviç kocasını ve 2 oğlunu kaybetti. Mothers of Srebrenica kurucusu. En küçüğümün elleri bana sarılmıştı. Anne git lütfen diyordu ama beni daha sıkı sarılıyordu. Bunu asla unutamıyorum. Ayrılırken 2-3 güne Tuzla'da görüşürüz diye düşündük. Hepsinin öldürüleceğini bilmiyorduk. Genç olanım Lalo, Almir beni bırakmıyordu. Git anne, git diyor ama sarılıyordu. O anı unutamıyorum. Hatice Miladiç'in ömür boyu hapis kararını izledikten sonra bir ömür boyu hapis, okyanusta bir damla. Biz anneler sadece çocuklarımızın anılarıyla yaşıyoruz. Daha doğrusu ondan geriye kalan kemikleri bugün toprağa veriyoruz. Birileri katliam yapıldı dediğimizde yalan söylediğimizi iddia edince yok olmak istiyorum. Yalan söylediğimizi nasıl iddia ederler? Yazık. Ne annem, ne babam, ne de eşim artık yanımda. Ben 20 yaşında 3 çocuğumla tek başına bırakıldım. Witness Didi, IGT tanığı kocası ve 2 oğlunu kaybetti. En küçük oğlumun o küçük elleri nasıl ölü olabilirler? Asker oğlumu sürüklerken son kez sesini duydum. Anne çantamı alır mısın? Lütfen çantamı alır mısın? 14 yaşındaki oğlumu ayırdılar. 1981 doğumluyum. Ne yapacaksınız bana? Diye yalvarıyordu. Asker onu sürüklerken arkasına dönüp son kez bana seslendi. İnsanların başlarını ve uzuvlarını gördüm. Suyun olduğu yere gittiğimde her yer ceset parçalarıyla doluydu. Çocuğum titremeye başladı, bayılacaktı. Hasan Nuhanoviç, BM tercümanı, ailesini kaybetti. 30.000 kişi Potoçari'deki BM üssüne akın etti. Sırpların bizi öldüreceğini düşünüyorduk. Ailemle bir odadaydık. 3 Hollandalı asker geldi ve Hasan, ailene üstten ayrılmaları gerektiğini söyle dedi. Ben kalabiliyordum çünkü BM sözleşmem vardı ama ailem dışarı çıkarıldı. En kötüsü acı. Babam Aziz ve kardeşim Hüseyin öldürüldü. İşkence gördüler mi? Ölmek ne kadar sürdü? Bunu düşünmeden edemiyorum. Savaş sona erdiğinde acı bitmedi. Çünkü binlerce aile sevdiklerinin nerede olduğunu bilmiyordu. Yıllar boyunca Bosna'nın farklı bölgelerinde toplu mezarlar bulundu. Adli tıp uzmanları kimlik tespit edebilmek için büyük bir titizlikle çalıştı. Her eşleşme bir aile için hem acı hem de cevap anlamına geliyordu. Bazı anneler oğullarına ait bir mezar taşına ulaşabilmek için 20 yılı aşkın süre bekledi. Bazıları ise bugün bile beklemeye devam ediyor. Munira Subašić yıllardır dünyanın birçok yerinde aynı çağrıyı yineliyor. İntikam istemiyoruz. Adalet istiyoruz. Bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'na giden herkes aynı manzarayla karşılaşır. Yan yana uzanan beyaz mezar taşları, sessizce dalgalanan Bosna bayrakları, çiçek bırakan insanlar ve isimler, her biri bir insanın adı. Her biri yarım kalmış bir hayat. Her biri bir zamanlar gülmüş, umut etmiş, sevmiş bir insan. Srebrenica'yı anlamak, yalnızca geçmişte yaşananları bilmek değildir. Srebrenica'yı anlamak, geride kalanların sessizliğini de duyabilmektir.
Katliamı yaşayan bir anne genel tanık ifadelerinden oğlumu aldılar. Anne beni bırakma diyordu. Otobüse bindirildik, arkamızdan silah sesleri geliyordu. O sesler hala kulaklarımda. Temmuz 1995'in ardından Bosna'nın dağlarında yeniden sessizlik hakim oldu. Silah sesleri azaldı. Duman yavaş yavaş dağıldı. Fakat geride kalan sessizlik huzurun değil, büyük bir kaybın sessizliğiydi. Savaş sona erdiğinde binlerce aile için asıl mücadele yeni başlıyordu. Çünkü artık tek bir soru vardı. Sevdiklerimiz nerede? Bu soru günlere, aylara, sonra yıllara dönüştü. Bazı aileler her kapı çaldığında umutlandı. Belki bir haber gelmiştir diye düşündüler. Belki biri görmüştür. Belki yanlışlık vardır. Belki geri döner. İnsan zihni en ağır acılar karşısında bile umuda tutunmaya çalışır. Fakat zaman geçtikçe umut yerini bekleyişe bıraktı. Bosna'nın farklı bölgelerinde yıllar süren araştırmalar başladı. Adli tıp uzmanları, savcılar ve araştırma ekipleri kayıpların izini sürmek için çalıştı. Toplu mezarlar bulundu. Bazı mezarlar ilk kez açıldı. Bazılarının ise daha önce yerlerinin değiştirilmiş olduğu anlaşıldı. Uluslararası soruşturmalar ve mahkeme kayıtları suçun izlerini gizlemek amacıyla birçok kurbanın kalıntılarının farklı yerlere taşındığını ortaya koydu. Bu nedenle aynı kişiye ait kemiklerin yıllar sonra birden fazla mezar alanında bulunabildiği vakalar yaşandı. Bu durum kimlik tespit sürecini son derece zorlaştırdı. Laboratuvarlarda yıllarca süren DNA çalışmaları yapıldı. Her yeni eşleşme bir aile için acı bir haberdi. Ama aynı zamanda yıllardır cevapsız kalan bir sorunun cevabıydı. Bir anne yıllarca bekledikten sonra oğlunun kimliğinin belirlendiğini öğrendiğinde gazetecilere şu duyguyu anlattı. Artık en azından dua edebileceğim bir mezarı var. Bu cümle savaşın geride bıraktığı boşluğu tek başına anlatmaya yetiyordu. Hasan Hasanović, Srebrenica'da kardeşini ve yakınlarını kaybetti. Yıllar sonra Potočari Anıt Merkezi NBD'ye ziyaretçilere rehberlik etmeye başladı. Bir konuşmasında şöyle dedi: "Ben burada yalnızca tarih anlatmıyorum, ben kendi hayatımı anlatıyorum." Bu söz, Srebrenica'nın neden yalnızca geçmişte kalmış bir olay olmadığını gösteriyor. Çünkü burada anlatılanlar hala yaşayan insanların hafızasında devam ediyor. Munira Subasić ve diğer Srebrenica anneleri yıllardır aynı meydanlarda, aynı mezar taşlarının önünde aynı çağrıyı yineliyor. Çocuklarımızı geri getiremezsiniz. Ama gerçeği inkar etmeyin. Bu çağrı intikam için değil, hatırlamak için, adalet için ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için yapılıyor. Bugün Potočari Anıt Mezarlığı'na giden biri ilk bakışta yalnızca beyaz mezar taşlarını görür. Ama biraz durup sessizliği dinlediğinde aslında çok daha fazlasını hisseder. Her mezar taşı bir ismi taşır. Her isim yarım kalmış bir ömrü, bir öğrenciyi, bir öğretmeni, bir babayı, bir kardeşi, bir komşuyu, bir dostu. İstatistikler bize kaç kişinin hayatını kaybettiğini söyleyebilir. Ama hiçbir sayı bir annenin evladını kaybetmesinin ne anlama geldiğini anlatamaz. Hiçbir tablo yıllarca süren bekleyişi ölçemez. Hiçbir rapor yarım kalan bir vedanın ağırlığını taşıyamaz. Srebrenica yalnızca Bosna'nın tarihi değildir. Srebrenica, insan hayatının değerini hatırlatan bir uyarıdır. Nefretin, ayrımcılığın ve insanı yalnızca kimliği üzerinden değerlendiren anlayışın nelere yol açabileceğini gösteren acı bir derstir. Ve belki de bu yüzden her 11 Temmuz'da okunan isimler yalnızca geçmişi anmak için okunmaz. Onlar geleceğe verilen bir sözün parçasıdır. Ben bir Türk'üm ve aynı zamanda bir Bosnalıyımım. Biz akrabayız, aynı ağacın dallarıyız, biriz, beraberiz. Bu yüzden bugün burada anlattığım hikaye benim için yalnızca tarihin bir sayfası değildir. 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici, uoči još jednog velikog praznika srpskoga poklanja u srpskom narodu, ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osveti. Bu hikaye bir halkın gözyaşıdır. Bir annenin hiç dinmeyen bekleyişidir. Bir çocuğun yarım kalan çocukluğudur. Bir babanın eve dönemeyişidir. Bugün burada isimlerini andığımız insanlar artık konuşamıyor. Ama onların sessizliği bize hala çok şey anlatıyor. Bize insan hayatının ne kadar değerli olduğunu anlatıyor. Bize nefretin nelere yol açabileceğini anlatıyor. Ve bize
sessiz kalmanın bazen ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini hatırlatıyor. Ben bu videoyu nefret üretmek için hazırlamadım. Ben bu videoyu unutulmaması gerekenleri hatırlatmak için hazırladım. Çünkü unutulan acılar tekrar yaşanma tehlikesi taşır. Bugün burada verdiğimiz söz şudur: hiç kimsenin acısını inkar etmeyeceğiz. Hiç kimsenin hatırasını unutturmayacağız ve insanlık onuruna karşı işlenen suçların üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Adalet gecikebilir ama gerçek er ya da geç ortaya çıkar. Mezar taşları susabilir fakat vicdan susmamalıdır. Eğer bugün bu videoyu sonuna kadar izlediysen artık sen de bu hafızanın bir parçasısın. Şimdi senden tek bir isteğim var. Bu isimleri unutma. Bu tarihi unutma. Sessiz kalan dünyanın nelere mal olabileceğini unutma. Ve nerede olursa olsun, masum insanların hayatını hedef alan hiçbir zulmü normalleştirme. Çünkü insanlık ancak birbirinin acısını hatırladığı sürece insan kalabilir. Çünkü bir annenin oğluna ait son bir kemiği araması bitmediği sürece o savaş aslında hiç bitmemiştir. 11 Temmuz 1995 unutmadık. Unutturmayacağız. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Tekbir!